Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu sefer şöyle güzel, renkli, kırmızı bir çanta yapacağız. Ee, Rafya ip kullanıyorum ama bu sefer rafya ipim yumuşak, yerli rafyadan değil, ithal rafyadan çalışıyorum bu çantada. Şimdi gördüğünüz gibi her zamanki gibi dikdörtgen tabanımı hazırladım. Bitim yerinde bıraktım kapanışı size göstermek için. İpimi şöyle göstermek istiyorum. Yani oldukça dayanıklı bir ip bu. Yani söktüğünüzde vesaire de hiçbir şekilde herhangi bir şekilde kopma vesaire yapmıyor. Ya da örerken bazı rafyalar biliyorsunuz kağıt gibi böyle kopmalar yapıyor. Bunda öyle bir durum yok. Dediğim gibi ithal bir rafya var elimizde. Evet, diğer tabii yumuşak rafyalardan sonra ben açıkçası hani örümünden böyle bir değişik geldi bana. Ama dediğim gibi bir sıkıntı yok. Sadece daha büyük numaralı bir tığ kullanmamız gerekiyor bu rafyada. O yüzden ben de 4 milimle öreceğim. 4 milimle örüyorum bu çantamı. Şimdi ne yaptık, nasıl başladık? Bir onu söyleyeyim. İlk başta başlangıçta 33 tane zincir çektim. Şu ilk kısımda. Sonra bir tane de yükseklik için çektim. Yani toplamda 34 zincirle başlamış oldum. Ve taban videomdan yapabilirsiniz. Taban videomun linkini açıklamalar bölümüne koyacağım. Oradan tıklayarak taban videoma ulaşabilirsiniz. Bu şekilde 9 sıra örerek tabanımı tamamladım. Bakın ben bir örnek tabii denediğim için vazgeçip sonra başka bir örneğe geçtiğim için siz şurada şu delikleri görüyorsunuz. Önce biz üstünü örmüştüm çünkü ama sizde tabii ki de bu delikler olmayacak. Şimdi ne kadar ölçüleri diye sorarsanız hemen ölçelim. Tam olarak ölçüyü de söyleyelim. Çünkü kullandığınız ip değişebilir. Bu çantayı illaki rafya ile yapmayabilirsiniz. Kağıt ip kullanabilirsiniz, makrome ip kullanabilirsiniz, polyester ya da pamuk makrome kullanabilirsiniz. Biliyorsunuz supla ip yapımında kullanılan ipler var. Onlardan kullanabilirsiniz. Yani farklı farklı her iple örülebilecek bir model olacak bu. Dediğim gibi dilediğiniz renkte de bu çantayı yapabilirsiniz. Hemen ölçülerini söylüyorum. Her zamanki gibi ne diyorum? Ölçüleri baz alalım. Ölçülerimize dikkat edelim. Elimiz farklı olabilir birbirinden. Bu ölçüye tabii ki de tam tamına olmak zorunda değil. Yani 29 santim 30 olabilir. İşte 28 olabilir. İşte eni atıyorum 13'tür, 12, 14 olabilir. Bu kadar sapmalarda sıkıntı olmaz. Ama bariz büyüklükler, bariz farklılıklar olursa evet o zaman bütüne ulaştığımızda farklı bir çanta ortaya çıkmış olabilir. O yüzden öncelikle ölçülere dikkat edelim. Hemen ölçelim. Şöyle 30 santim diyebiliriz. Çünkü şunlar benim biraz açıldığı için 30,5 çıkıyor. 30 buçuk. Şöyle baktığımızda da 12,5 ene sahip çantamız. Şimdi isterseniz tabanımızı bitirelim ve üstünü örmeye başlayalım. Her zamanki gibi bakın köşede bitiriyorum. Çantanın üstünü kurmaya başlarken yan ortadan başlayacağım yine. Hatırlarsanız arttırmalarımızı köşeden üçlü olarak yapıyorduk. Şu köşe dönüşünü vermek için. Şu görmüş olduğunuz üçlünün bakın tam ortasındakini de örüyorum. Hatta burada yanlışlıkla 2 tane örmüşüm. Bunu çıkaralım birini. Evet. Gördüğünüz üzere tam ortasındakine de bir tane ördüm. Artık ipimi çıkartıyorum. Her zamanki gibi iğneme takıyorum. Bu iğneden mutlaka edinin, eğer çanta yapıyorsanız ucunun küt olması, etamin iğnesi biliyorsunuz bunlar ve şu kısmının da geniş olması, her türlü kağıt ipiniz, rafyanızı geçirebilirsiniz. Şimdi burada ne yapıyoruz? Bakın görmüş olduğunuz gibi ben bunu yanındakine değil, yani şuna geçirmeyeceğim. Şimdi buna geçirirsem ne olur? Ben burada göz arttırımı yapmış olurum. Yani iki tarafın eşitliğini bozmuş olurum. O yüzden bir sonrakine geçiyorum. Bir sonrakine geçtim. İpin ilk çıktığı yerden
tekrardan giriyorum ve iğnemle buraya aslında bir ilmek kaydırma yapmış oluyorum. Bu yaptığımız şu altındakinin tam üstüne denk gelmiş oluyor. Bakın şunun üstüne yapmış oluyoruz. O yüzden bu sırayı örerken sadece şu üstte sonradan yaptığımıza değil, onun altındaki tepesine de birlikte ikisine birden batacağız. Döndürdüm şimdi arkaya. Şöyle herhangi bir yerde şu ipimi bir sıkıştırıyorum. Yani şöyle bir yerden geçiriyorum. İpimi bu şekilde şöyle bir sıkılaştırmış oluyorum. Sonrasında her zaman olduğu gibi yatayda sık iğnelerimin arasından bunu dolaştırıyorum. Dilerseniz örerken içine gizleyerek de yapabilirsiniz. Evet, şu kadar yeterli. Artık dibinden kesebilirim. Şimdi artık tabanımız gördüğünüz gibi tamamen hazır, bitti. Burada hangi taraftan başladığınızın bir önemi yok. Herhangi bir taraftan başlayabilirsiniz. Evet, başlayalım şimdi. Bakın tam orta noktayı buldum. Tığımı geçirdim. Alttan ipimi çekiyorum ve şu şekilde uzatıyorum bakın. Bir tane uzattım. Şöyle çekiyorum bunu ve bir tane sık iğne yapıyorum. İlkini uzattım biraz ve bir tane sık iğne yaptım. Şimdi çarpı sistemiyle gideceğiz burada. Çarpı sistemiyle gideceğimiz için bakın bu şekilde yapmış oldum. Şimdi ipimi artıyorum. Herhangi bir şekilde zincir çekmiyorum. Bir geri geliyorum. Bir geriye battım. Çektim. Bakın uzattım. Hepsini aynı yere gelecek şekilde uzattım. Sonrasında üçünü birden çıkartıyorum. Yani ne yapmış oldum? Çakma trabzan yapmış oldum. İpimi arttım. Geldim, devam ediyorum şimdi. Bir boşluk bıraktım. İkincisine geçtim. Uzattım. Üçünü birden topladım. Bir arttım. Şimdi boş bıraktığım yere geri dönüyorum. Döndüm. Uzattım. Bakın yine hepsini birden topladım. Arttım. Gidiyorum tekrar. Bir boşluk bıraktım. Yanındakine geçiyorum. Geçtim. Hepsini birden topladım. Bir daha arttım. Hemen bir önüne giriyorum. Yine uzattım. Yine hepsini bir topladım. Yani şu şekilde küçük çarpılar elde etmiş oluyoruz. İpimi arttım. Bir tanesini atladım. Bakın yine uzattım. Üçünü bir çektim. Bakın şu tığımdaki her zaman sıkı. Bunu gevşetmiyorum. İpimi arttım. Döndüm geriye. Uzattım. Hepsini bir çıkarttım. Arttım. Bir tane atladım. Uzattım. Hepsini bir çıkarttım. Bir daha arttım. Bir geri geldim. Bakın. Girdim. Yine uzattım. Hepsini bir topladım. Şöyle bir örnek elde etmiş oluyoruz. Tabi bu şu an bütünde bu şekilde duruyor ama ilerlediğimizde göreceksiniz. O zaman değişecek örneğimiz birazcık. Son kez gösteriyorum. İpimi arttım. Bir atladım. Bakın köşede herhangi bir arttırma yapmıyorum. Uzattım, çektim. Bir daha arttım. Geri geldim boşluğa. Yine uzattım. Hepsini bir topladım. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidip hemen geliyorum. Evet, geldik şimdi sıra sonuna. Bakın bu benim ilk başta zincirle başladığım yer. Hemen bunu atlayıp şuradaki yaptığım ilk görmüş olduğunuz çakma trabzanımın tepesine geliyorum ve bir ilmek kaydırıyorum. Yani bu ilmek kaydırma şu zincirimin tepesine gelmiş oldu. Sonra şu boşluğa
bir tane daha ilmek kaydırıyorum ve benim boşluğa geçmem gerekiyordu. Boşluğa bu şekilde geçmiş bulunuyorum. Evet. Şimdi buraya 2 tane zincir çekiyorum ve bu benim birinci çaprazım olmuş oluyor. Yani şöyle düşünürsek bu tarafa gideceği için. Şimdi şu gerideki çarpının hemen ara boşluğuna giriyorum. Bakın artık tepelere batmıyoruz. Ara boşluğuna giriyorum ve üçünü birden çekiyorum. Yani ilk çarpımızı buraya yapmış oluyoruz. Sonrasında artık işlem kolay. Bakın hep şuna değil, yani yanındakine değil, bunu atlıyorum. Bir diğer ara boşluğa giriyorum. Çakma trabzanımı yaptım. İpimi arttım. Bir geri dönüyorum. Hep boşluklara. Bu şekilde. Arttım. Bir sonraki boşluğa girdim. Çakma trabzanımı yaptım bakın. Yine bir arttım. Gerideki boşluğa giriyorum. Yine çakma trabzanımı yaptım. Görüyorsunuz. Arttım. Bir sonraki boşluğa çakma trabzanımı yaptım. Arttım. Bir önceki boşluğa döndüm. Bu şekilde çakma trabzanımı yaptım. Yani hep birbirinin boşluğuna batarak gidiyorum bu örnekte. Arttım. Bakın yine yandaki boşluğu atladım. Bir sonraki boşluğa girdim. Üçünü bir çektim. Yine arttım. Bakın bir geriye geliyorum. Uzattım. Yine çakma trabzanımı yaptım. Şöyle bir görüntü. Üst sıralara çıktıkça daha net gözükecek. Son kez gösteriyorum. Yanındaki boşluğa da bir sonraki boşluğa girdim. Uzattım. Çakma sık iğnemi yaptım. Çakma trabzanımı. Arttım. Gerideki boşluğa döndüm. Uzattım. Ve çektim. Bu şekilde şimdi sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonundan sonra üst sıraya nasıl geçiyoruz tekrar göstereceğim. Tekrar bir üst sırada nasıl örmeye başlıyoruz onu da göstereceğim. Ondan sonra artık hep çantamız bitene kadar aynı şekilde devam edeceğiz. Evet, geldik şimdi yine sıra sonuna. Bakın sonuncuyu da yaptım. Burada şu zincir olandı, hatırlarsanız şu da ilk yapmış olduğum çakma trabzandı. Zincir olana değil de çakma trabzan olanın tepesine geliyorum ve ilmek kaydırıyorum. Bu benim ne olmuş oldu? O zincirimin tepesi olmuş oldu. Sonra geliyorum yine, görüyorsunuz, boşluğa geliyorum ve 2 tane zincirimi çekiyorum. Çektim, ipimi arttım. Artık bu benim geri çaprazım. Ne yapıyordum? Şimdi bu çubuğun bu tarafını yapacağım. O yüzden geri geliyorum. Uzattım. Üçünü bir topladım. İpimi arttım. Yine her zamanki gibi bir sonraki boşluğa girdim. Yani rafya o kadar kalınmış ki gerçekten daha ince bir rafyayla çok daha kibar olur bu örnek. Yine ileriki boşluğa çakma trabzan, yine bir sonraki bir önceki boşluğa çakma trabzan. Hep bu şekilde gidiyoruz. Bakın yavaş yavaş kendini belli etmeye başladı örneğimiz. Görüyorsunuz. Yine sıra sonuna geleceğim. Yine aynı şekilde buraya ilmek kaydırma ile birleşeceğim. Yine ilmek kaydırma ile boşluğa geçeceğim. Boşluktan tekrardan aynı işlemi buradan izleyerek, eğer takılırsanız videoyu geri sararak bakabilirsiniz. Bu şekilde çantamı istediğim yüksekliğe gelene kadar öreceğim. Gerçekten güzel olacak yaptığınızda. Bakın şu 3. sırada hemen artık belli olmaya başladı görüntü tam olarak.
Buradan sonrasında dediğim gibi istediğimiz yüksekliğe gelene kadar bitirelim. Ağız kısmını, sap kısımlarını, detaylarına sonra devam edeceğiz. Evet, çantamızı bitirdik. İstediğimiz yüksekliğe getirdik. Şöyle kenarında küçük bir pile formu vereceğim. Yani çok değil, şöyle küçük. O pile formunu vermek için şu şekilde biliyorsunuz halkalarımız var. Bu halkalardan kullanıyorum. Büyük boy halkalar. Ve aynı zamanda da sap kısmı için şu her zaman bulabileceğiniz şu metrelik zincirlerden kullanıyorum. Bunlar metreyle satılıyor. Hafif daha uygun fiyatlı olan zincirler. Herhangi bir şekilde uç kısmında bir şeyimiz yok. Yani takma aparatı falan yok. İsterseniz siz bunun ucuna takabiliyorsunuz. Biz dediğim gibi bunun içinden geçireceğiz. Sap kısmında kullanırken. Güzel şık bir çanta olacak. Örneğiyle, görüntüsüyle, dokusuyla kendini gösteren bir çanta oldu gerçekten. Toplamda 3 tane bu kullanmış olduğumuz dediğim gibi ithal rafyadan 3 tane 150 gramlık tam tamına gelecek. Bakın şimdi göstereyim ne kadarlık bir ipimiz kaldı. Şöyle bir ipim kaldı. Şimdi ağız kısmını döneceğim bununla ve sonrasında da sapların el tutma aparatlarını yapacağım. Hemen şöyle ağız kısmını anlatayım. Örneğimi bitirdikten sonra ağzına bir sıra sık iğne dolaştım. Şu ağzını şöyle düz bir hat oluşsun diye bir sıra sık iğne dolaştım. Şimdi ters sık iğne yöntemiyle geriye gideceğim. Bakın burada kalmışız. Ters sık iğne yöntemini çantalarımızın ağzında çok sık kullanıyoruz. Artık bilmeyen kalmadı. Şu şekilde bakın bir üst sıraya çıktık. Bir zincirle sıkıştırdık. Şimdi uzatıyorum. Şöyle uzattım. Bir boşluk bırakıyorum. Hemen yanındakine. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Ters sık iğneyi yapamayıp özelden dönen çok fazla takipçim var. Bakın tığım şu çengel kısmı bana bakıyor. Şu şekilde tutuyorum. Tığımı bakın şöyle şu ipi tutuyorum. Tığımı döndürüyorum aşağıya doğru. Girmem gereken yere giriyorum. Alttan ipimi tığıma takıyorum. Çıkartıyorum. Onu da diğerininle aynı yüksekliğe gelecek şekilde uzatıyorum. Ve sonrasında normal sık iğne gibi sıkıştırıyorum. Tekrar gösteriyorum. Uzattım. Bakın tuttum. Tığımı çeviriyorum. Tığımın başını aşağı doğru çeviriyorum. Bir boşluk bırakıp yandakine girdim. Alttan ipimi çekip çıkarttım. Daha sonra bu şekilde sıkıştırdım. Uzattım. Bir boşluk bırakıyorum. Yanındakine girdim. Alttan bakın ipimi şu şekilde takıp yukarıya doğru çıkarttım. Ve sık iğne yapar gibi ipin içinden geçirdim. Girdim. Son kez gösteriyorum. Çıkarttım, uzattım. Ve normal sık iğne yapar gibi çıkarttım. Bakın şöyle minik minik topçuklar gibi böyle bir çıkıntılar oluşuyor. Şimdi ben sıra sonuna kadar geliyorum. İğne ile sıra sonunda ağzını kapatacağız. Ve dediğim gibi artık zincirin tutma aparatlarını kaldı. Onu da yapacağım. Sonrasında çantamızın bu hep bütün malzemeleri birleştirebilmemiz için bunu bitirdikten sonra hemen bir ütü aşamasına geçeceğim. İçinden buharlı ütüyle ütülüyorum. İçinden ütülüyorum. Yüzünden basmıyorum. Yüzünden basacak olursam da üzerine mutlaka bir bez koyarak basıyorum. Çünkü rafyayı parlatıyor. Yani değişik rengini bir değişik yapıyor ütü bastığımız zaman. O yüzden bezle basıyorum. Ama içinden rahatlıkla basabilirsiniz. Çünkü astar takacağız zaten. Evet, şimdi ağız kısmına geldik. İpimizi kesiyoruz. Bakın en son ilk başladığım yere de geldim. Yaptım. Şimdi her zamanki gibi iğne ile kapanışlarımızı yapıyoruz. Şu şekilde bakın şu ilk sık iğnenin yani ilk şu üst sıraya çıktığımız yerden giriyorum. Bunu bu şekilde buraya
döndürüyorum. Şuraya yukarı çıkıyorum. Bu rafya ip olduğu için şurada şu görüntüyü oluşturmak istiyorum. Şu devamını, bakın şunun aynısı gibi bir devam oluşturdum burada. Hemen fazla geldi. Şunu alalım. İkincisi fazla geldi. Şöyle yan taraftan herhangi bir yerden tekrardan içeriye geçiyorum. Her zamanki gibi yatayda sık iğnelerimin arasından ilerliyorum. Bakın burada iplerimi kesmedim. Her yeni ipe geçişimde iplerim duruyor. Onları da yine temizleyeceğim. İğne ile yürüteceğim. Bu şekilde içeriye girdik ve tamamladık. Şimdi hemen bir en boy ölçüsünü vermek istiyorum sizlere. Gerçekten böyle bildiğiniz plaj çantalarının böyle bir kalınlığı vardır ya, hasır çantaların, dokuma, el dokuması çantaların diyeyim yani. Aynı onlar gibi oldu. Şöyle 35 santim eni var. 25 santimde yüksekliği var çantamızın. Şimdi çantamızı bu şekilde dediğim gibi bitirdik. Artık bu aşamada neye geçiyoruz? Dediğim gibi ütüleyeceğiz ve astarlayacağız. Ütüleme ve astarlama aşamasından sonra artık birleştirme kısmına geçeceğiz. Şimdi biz sizinle şu görmüş olduğumuz zincirin el tutma ya da omzumuza astığımızda o omuz tepemize gelecek kısmını yapacağız. Hemen başlayalım. Burada 8 tane zincir çekerek başlayacağım. Şöyle tuttum. Bir tane çektim. Bir daha çektim. Bakın bu şekilde ilk zincirimi yapmış oldum. Başlıyorum şimdi. 2 3 4 5 6 8 demiştim ama 8 çok büyük olacak. 7 tane yaptım. O zaman 8. üst sıraya geçmek için kullanıyorum. Yani 8 zincir çektim ama 7 sık iğne ile ilerleyeceğim. Şu arka loblardaki şu orta noktalara batmaya başlıyorum. 1 pardon. Şöyle 2 3 normalde kağıt tiplerdeyken 8 yapıyordum ama rafyamız kalın bir rafya olduğu için tığımız da malum büyük, 4 numara tığ ile çalışıyoruz. O yüzden 7 tane yeterli olacak bizim için. Bu şekilde gördüğünüz üzere 7 tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi dönüyorum buraya. Şu kısmı bununla tutturacağım. İlk başta tutturup üstüne dönmeye başlayınca biraz zor oluyor. O yüzden onu öyle yapmadım. Bu sefer bu yöntemle yaptım. Şimdi üstüne dolanmaya başlıyoruz. Birinci sık iğnenin üzerinden örmeye devam ediyorum. Bu şekilde dönerek gideceğiz. Yaklaşık bir 20 santim kadar örmemiz gerekecek. Duruma göre bakacağım. Eğer daha az ya da daha fazla örersem zaten söylerim. Şimdi bu şekilde dolana dolana gideceğiz. Yani spiral şekilde döneceğiz. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Dikkat edin burada. Şu tığınızdaki ilmekler gevşemesin. Çünkü dönüyorsunuz ya, dönerken
zorlanıldığı için onu ilmekler büyüyebiliyor. İlmekler büyüyünce de gittikçe genişliyor. Geniş olmasını istemiyorum. Bu sefer kaba olur. Çünkü içinden sadece zincir geçecek. Zincirin geçeceği. Siz dilerseniz ben zinciri daha sonra geçireceğim. Zincirin üzerine örmesi şıngır şıngır biraz zor oluyor. Ama dilerseniz siz direkt zincirin etrafına da dönerek gidebilirsiniz. Dediğim gibi iki sapı da örüyorum, hazırlıyorum. Artık finalde birleştirme aşamasında görüşeceğiz. Gerçekten yine harika bir çanta olacak. Altın kullanma sebebim oydu. Yani açıkçası altın kullanmasaydım normal sıradan bir kırmızı çanta olacaktı. Ama o altınlar gerçekten çok daha şıklık kattı. Evet, çantamızı bitirdik, tamamladık, ütüledik. Şöyle göstereyim. Astarlamasını da yaptık. Dak kumaş kullandım. Görüyorsunuz yine böyle tam ağzına uygun gergin bir şekilde astarımızı hazırladık. Şimdi bir tarafını ben taktım. Şu şekilde göstereyim. Diğer tarafını da birlikte takacağız. Şu şekilde hatırlarsanız demiştim. Halkalarımız vardı. Bu halkalarımızı kullanacağız. Yerini belirlemek için önce tığı geçirdim. Şimdi tığın olduğu yerlerden halkamızı takacağız. Şöyle yavaş yavaş çıkartayım. Şöyle şimdi kamera altında bunu takmak şöyle geçirdim. Diğer karşısından da geçirdim. Devam ediyorum. Tığı çıkartıyorum. Oradan da geçirdim. Son noktadan da geçirdim. Şimdi artık döndürerekten evet, bu şekilde takmış olduk. Şimdi bu ek yerini alta indiriyorum. Şu kısım biraz gevşeyebiliyor bu aşamada. Eğer öyle bir durum yaşarsanız şu şekilde şurasını sıkıştırabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Şuradaki kısmı sıkıştırabilirsiniz. Şimdi dediğim gibi şu ek kısmını aşağıya indirdim. Bakın ağız kısmına düzgün kısımları kaldı. Şimdi zincirim vardı hatırlarsanız. Üzerini şu şekilde örmüştüm. Bakın bir tarafını geçirdim. Şimdi bir tarafını da sizinle birlikte geçireceğim. 7 ile ördüm. Biraz da elim sıkı olduğu için gerçekten geçirmekte zorlandım. Dilerseniz sizin de eliniz sıkıysa 8 sık iğneli bir silindirde örebilirsiniz. Şimdi bu şekilde iki kattan kendi ipinden geçirdim. Benim rafyam sağlam bir rafya. Kopma yapan bir rafya değil. O yüzden rafyanın kendisini takıverdim şöyle. Ama sizin eğer ki rafyanız yumuşak rafyaysa o zaman mutlaka ve mutlaka böyle kopmayacak sağlam makrome gibi ya da naylon ip gibi sağlam bir ip kullanmanızı tavsiye ederim. Şu şekilde ara ara çıkıyorum ve zinciri yukarıya doğru çekiyorum. Gerçekten o kadar şık bir sap olacak ki artık biraz inebilirim aşağıya.
zincirin tıkır tıkır sesi. Şöyle biraz indireyim. Yavaş yavaş çekiyorum yukarıya. Dediğim gibi dilerseniz siz direkt zincirin üzerine de döne döne örebilirsiniz. Bu şekilde uğraşmak istemiyorsanız. Evet. Yavaş yavaş. Evet, başardım. Şimdi şu kısmı fazla asılmıyorum. Çünkü şu ek yerini ben zincirin altına getireceğim. Pardon, tutma sapının altına getireceğim. Şu şekilde bir ölçmek istiyorum. Size de bir fikir olsun. Ne kadarlık bir zincir kullanacağız. Evet, 108 santim falanmış. Şimdi ne olur ne olmaz. Ola ki ileride kayma olur vesaire. Şuraya 2 tane bakın görüyorsunuz. Altın sarısının yanına. Bu arada altın sarısı derken bu 14 ayar altın sarısı. Yani böyle ciyak bir 24 ayar sarısı değil. Onu da söylemiş olayım. Bu şeyi, halkayı, şu beyaz gümüş olanlarını buradan çıkartacağım. Bunları kullanmayacağım. Ne olur ne olmaz. Hani şu tutma yerimiz kayarsa öyle bir şey çıkmasın altından. Şimdi yine aynı şekilde bunu şöyle açıyorum. Bakın. Bunu takıyorum. Birbirine birleştiriyorum. Sonra tekrardan aynı şekilde açtığım gibi pense yardımıyla şöyle yeniden kapatıyorum. Evet. Görüyorsunuz. Hiçbir şekilde belli olmuyor. Şimdi bunu karşılıklı iki kenara getiriyoruz. Yani kaydıracağım ve şu ikisinin tam karşı karşıya gelmesini sağlayacağım. Bu arada ne kadar ördüğümü de söyleyeyim. 20'şer santim ördüm bunları. Şu şekilde gördüğünüz tutma saplarını 20'şer santim ördüm. Şunları hemen eşitliyorum. Geliyorum. Evet, hazırladım. Bakın tam eşitledim. Şimdi şu çantamızın tekrardan şöyle çeviriyorum halka kısmını. Şu halka kısmının içine geçiriyorum. Şey yapmayacağım. Boşta bırakacağım. Herhangi bir şekilde deliğinden geçirmiyorum. Normal. Şöyle boşta kalmasını istiyorum. Hareket etsin istiyorum. Aynı şekilde buradan da döndürelim. Evet. İnanılmaz oldu. Yani gerçekten hemen göstereceğim size de. Merakta bırakmıyorum sizlere. Şöyle bakar mısınız? Nasıl güzel oldu. Tabii kamerada renkler tam net olarak ne yazık ki gözükmüyor. Yani şu anda siz daha metal bir renk görüyorsunuz ama aslında altın sarısı. Şöyle yaklaşayım. Bakın. Yani tam böyle çok güzel bir kol çantası hazırlamış olduk. Bu kol çantasını dediğimiz gibi hani isterseniz böyle tam dirsekte takılır ya, eline takarsın, elinde taşırsın. Dilersen omzuna asarsın. O çok güzel bir boy oldu.
e, kol boyu olarak da. Sapları hem omzunuzu rahatsız etmeyecek hem rahat bir taşıma kolaylığı sağlayacak. Sapları da çok güzel oldu. Şu konuda ben müşterime danışacağım açıkçası. Onun isteğine bırakacağım. Ben şu ağızdaki çıt çıt görüntüsünden çok fazla hoşlaşmıyorum. Burada eğer isterse takacağım. Ama istemezse zaten çok açık bir ağzı yok. Bakın astarı son derece muntazam. Gerçekten çift cepli yine çok güzel bir astarı oldu. Çok ağzı açık değil dediğim gibi ama eğer dilerse içine tekrardan takacağım. Ben çok sevdim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Çok örmesi keyifli. Keyifli bir model. Tekrar hatırlatıyorum. Benim ipim kalın bir rafyaydı. İthal bir rafyaydı. O yüzden bu çantada tam tamına 3 tane bobin gitti. Yani 150 gramdan 450 gramlık bir çanta olmuş oldu. Diyorum ya oldukça kalın dokulu böyle hasır tam böyle hani sepet gibi örmeden ziyade zaten dokuma gibi duruyor çantamız. Buraya kadar eğer benimle bu çantayı yaptıysanız ya da beni sabırla dinlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olursanız çok mutlu olurum. Instagram'dan da takip etmeyi herhangi bir yerde sıkıştıysanız o noktalarda da Instagram'dan benimle haberleşme yolunu seçebilirsiniz. Görsellerinizi atarsanız çok daha kolay yardımcı olabilirim. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.